Horlama çoğunlukla pozisyona bağlı olarak görülse de yorgunluk, uykusuzluk, sigara ve alkol tüketimi, var olan enfeksiyon hastalıkları ve kullanılan ilaçlar da horlamayan kişilerin horlamasına, horlayanların da daha şiddetli horlamasına yol açar. Uyku sırasında geniz bölgesinde yer alan yumuşak doku bir miktar gevşer. Bu gevşemeye bağlı olarak nefes alıp vermek güçleşir. Hava akışının bu bölgede oluşturduğu türbülans yumuşak dokuların titreşmesine yol açar. Oluşan bu titreşimde horlama olarak tanımlanan sesin oluşmasını sağlar. Horlama yüzünden yeterince oksijen alamayan ya da almak için uğraş veren kişi sabahları yorgun, halsiz ve uykusuz olarak uyanır. Ancak kişi horladığının farkında olmadığı için bu durumdan şüphelenmez. Basit horlama olarak tanımlanan bu durumu kişi ancak diğer kişilerin horlama sesinden rahatsız olması durumunda öğrenir. Uyku sırasında solunumun kesilmesine neden olmayan bu tip horlamalar uyku pozisyonunun değiştirilmesi, daha yüksek yastıkta uyunması, fazla kiloların verilmesi, hafif yiyecekler tüketilmesi, alkol ve sigara kullanımının bırakılması ve burun bandı kullanılması gibi çözümler de önlenebilir. Horlama nasıl geçer sorusuna verilebilecek en basit yanıt budur. Horlama ile ilgili bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra şimdi de horlamayı durdurmanın 10 etkili yolunu şöyle açıklayalım. Kilonuzu normalleştirin. Bu horlamanıza neden olabilecek boynunuzun boyutunu küçültmeye yardımcı olacaktır. Bir uzmana danışarak kilo vermenin rahat bir yolunu seçmek önemlidir. Toplam kalori alımınızı azaltmak, daha sağlıklı yiyeceklere geçmek ve daha küçük porsiyonlar yemek ve ayrıca düzenli olarak egzersiz yapmanız gerekir. Sırt üstü yatmayın. Sırt üstü uyumak bazen dilin boğazın arkasına doğru batmasına neden olur ve bu da hava akışını kısmen engeller. Yan yatarak uyumak havanın nazofrekansa serbestçe girmesine izin verir ve horlamayı azaltır veya durdurur. Yatağın başını kaldırın. Daha yüksek bir yastık kullanırsanız veya yastığın başını yaklaşık 10 cm yükseltirseniz hava solunum yoluna daha rahat girebilir. Alerjileri tedavi edin. Alerjiler burundan hava akışını azaltabilir. Bu nedenle ağzınızdan nefes almanız gerekir. Bu horlama riskini artırır. Mukozal şişliği giderebilecek alerji ilaçları konusunda doktorunuza danışmalısınız. Kemik eğriliğini düzeltin. Bazı insanlar eğri bir nazal semptom veya burundan nefes almayı zorlaştıran bir bozuklukla doğar. Bundan dolayı uykuda ağzından nefes almaya geçiş olur. Bu da horlamaya neden olur. Alkol kullanımını bırakın. Alkol fareksin kaslarını güçlü bir şekilde gevşetir ve horlamanın gelişmesine yol açar. Bu durumu önlemek için alkol alımını tamamen bırakın. Unutmayın, alkolün sağlıklı bir dozu yoktur. Yatmadan önce sakinleştirici almayın. Bazı reçeteli sakinleştirici ilaçlar da kasları gevşeterek horlamaya neden olabilir. İlacı başka bir zamana ertelemek için bir doktora danışmak gerekir. Sigarayı bırakın. Sigara içmek solunum yollarında horlamaya yol açan kronik travmada dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açan bir alışkanlıktır. Çeşitli tıbbi araçlar kullanılarak bu bağımlılıktan kurtulma olasılıklarını doktorunuzla konuşun. Uykunuzu alın. Gece uykusunu almanız çok önemlidir. Ayrıca düzenli bir uyku programı oluşturmak gerekir. Her gece aynı saatte uyumak ve sabah aynı saatte uyanmak önemlidir. Tedaviye başvurun. Burun mukozasının şişmesinden kaynaklanan hafif horlama için doktorunuz yatmadan önce kullanılacak bir burun spreyi reçete edebilir. Özel bir ağız koruyucu da yardımcı olabilir. Geceleri ağza yerleştirilmelidir. Çeneleri doğru pozisyonda tutmaya yardımcı olur, böylece serbest hava akışına izin vermez. Ancak tüm bunlara rağmen horlama şiddeti azalmıyorsa kişi kulak, burun, boğaz uzmanına başvurmalıdır. Hekim tarafından yapılan muayene ve ek tetkikler sonucunda horlamaya neden olan etkenler saptanır ve uygun tedavi düzenlenir. Bazı durumlarda multidisipliner bir yaklaşım ile ağız içi alet kullanımı önerilebilir. Ağız içi alet, diş hekimleri tarafından kişiye özel olarak yapılan, uyku öncesi ağza takılarak dilin arkaya doğru hareket etmesini engelleyen ve ağız içi boşluğun artırılmasını sağlayan bir tür protezdir. Bir diğer tedavi yöntemi de cerrahi operasyondur. Ancak basit horlamaya bağlı olarak operasyon yapılmadan önce kişinin uyku laboratuvarlarında yatırılması ve uykunun incelenmesi gerekir.
Bazı durumlarda horlama rahatsızlık olarak değil bir belirti olarak ortaya çıkabilir. Tıkayıcı uyku apnesi sendromu olarak adlandırılan bu rahatsızlık, dünya çapında %3 oranında görülse de 50 yaşın üzerindeki kilolu erkeklerde bu oran %50'ye kadar yükselir. Halk arasında uyku apnesi olarak da bilinen rahatsızlık, horlama, gündüz aşırı uyku hali ve en önemlisi uyurken solunumun bir ya da birkaç kez durmasıyla karakterizedir. Başlangıçta dikkat eksikliği, unutkanlık, sinirlilik, depresyon gibi problemlere yol açan uyku apnesi, tedavi edilmediğinde kalp hastalıkları gibi çok daha ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Mutlaka uyku laboratuvarlarına yatarak uykusunun incelenmesi gereken uyku apnesi hastaları için farklı tedavi yöntemleri mevcuttur.